Hola amigos, bienvenido a mi kanal. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoya tekrardan bugün hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizden gelen soruları cevaplama vakti. Dün size Instagram'dan bana soru sorun, videoda size cevaplayayım dedim. Aynı zamanda YouTube'da da sormuş olduğunuz birçok soruları alarak soru cevap videosu yapacağız. Umarım hazırsınızdır. Umarım gelecek sorulara ve gelecek olan cevaplara şaşırmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Haydi bakalım. Bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Como va tu español? Viajarás algún día a Sudamérica? Éxito en todo. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü başarıların devamını dilemişsin ve bizim için başarılar demişsin. Buradan sana kocaman dolusu selamlar ve teşekkürler gönderiyorum. İspanyolca şu anlık için gayet güzel gidiyor. Çünkü her gün bir adım ileri gittiğimi düşünüyorum. İspanyolca'da çok güzel kelimeler öğreniyorum. Çok güzel İspanyolca kalıplar öğreniyorum. Belki 5 ya da 6 ay içerisinde ilk İspanyolca videomu atacağımı düşünüyorum. Çünkü yani Türkçe ile İspanyolca arasında ciddi manada bir fark var. Türkçe'de ben eve gidiyorum dediğinizde İspanyolca'da ise tamam gidiyorum ben eve anlaşılıyor. Yani çok farklı aslında bizim açımızdan. Yani cümleyi söylerken cümlenin yüklemi en sonda alıp en başa koymak gerekiyor. Bunu da çok hızlı bir şekilde yapmak ve söylemek bayağı bir zor, ciddi manada pratik gerekiyor. Ama çok yakın bir zaman içerisinde bu pratiğin üstesinden gelmiş olacağım diye düşünüyorum. ¿Cuántos hermanos y hermanos son? 5 erkek ve 2 kız. Toplam 7 kişi. Querida Jasmine, ¿cuánto tiempo llevas con tu novia? Saludos desde México. Saludos desde aquí. Un abrazo para ti. Y, querida Jasmine, yaklaşık olarak 5 yıldır Merve ile birlikteyim. 5 yıldır da gayet güzel bir ilişki gidiyor. Gayet güzel bir birlik ve beraberlik gidiyor. Evet, gayet güzel beraberlik gidiyor. Bu soruyu neden sorduğunu çok iyi biliyorum. Querida Jasmine. Zaten en fazla bu sorular gelmiş. Ne kadar berabersin? Ardından hemen düğün ne zaman diye sormuş. Az önce size ne dedim? Bu sorular arda arda geldi ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi ¿Cuándo la boda? ¿Cuándo la boda? ¿Para cuándo la boda? ¿Para cuándo la boda? ¿Para cuándo la boda? Querida Jasmine bir daha sormuş. Sevgili Jasmine bir daha sormuş. Demiş ki ¿Para cuándo la boda? Saludos desde México. Saludos desde aquí sevgili Querida Jasmine. ¿Para cuándo la boda? Ne zaman düğün demiş. Düğün çok yakın bir zaman içerisinde. Düğün için hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz. Hazırlıklar gerçekleştikten sonra bu soruya yanıtını Merve ile birlikte vereceğiz size. Haberiniz olsun. Evet aynı soru bir tane daha gelmiş. Demiş ki ¿Para cuándo tu boda? Evet kim demiş bunu? Natalie. Evet querida Natalie. Az önce de dediğim gibi bu sorunun cevabını Merve ile birlikte size vereceğiz. Ama çok yakın bir zaman içerisinde büyük bir sürprizle karşılaşır olabilirsiniz. Şimdiden izlemeye devam edin. Mantığı hep aynı. Hep evliliği sormuşsunuz. Hep evlilik ne zaman gerçekleşecek? Merve ile evliliğiniz ne zaman gerçekleşecek demişsiniz. Şimdi bir soru daha geldi. Sormuşlar ki ¿Cuándo piensas casarte con Merve? Evet çok doğru söylüyorsunuz. Ne zaman düşünüyoruz peki Merve ile evlenmeyi? Çok yakın bir zaman içerisinde. Querida Princesita soruya devam etmiş sevgili arkadaşlar. Burada şunu sormuş. ¿Cuándo te cases con Merve? ¿Piensas vivir en tu pueblo o en el de ella? Demiştiniz. Evet bu soruyu az önce söyledim. Çok yakın bir zaman içerisinde size daha güzel haberlerim olacak diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar soru ve cevaplarımıza ara vermek istiyoruz. Çünkü sevgili annem çiçekleriyle birlikte ilgileniyor. Çiçeklere çubuk getirmiş yamulmasın diye. Muhammed? Ne yapıyorsun anne? Sakın kulağım kırıyor. Öteki ağacı mı geçtin sen yine? Ha? Bak bakayım el salla buraya. El salla buraya. El sallasana. Buraya el salla.
Tamam canım, sağ olasın. Zaten ben bayağı bir terlemiştim soru ve cevaplardan dolayı. Çünkü gerçekten zorlayıcı bazı sorular geliyor. Bu yüzden ara vermek istedik. Annem de o arada çiçeği için çiçek yamulmasın diye bir sopa getirmiş. O yüzden ki bizi biraz durdurdu. Ya ara verdi. Dinlenmemize sebep oldu. Şimdi sorularımıza devam edelim. Evet. Querida Maria sormuş ki "Cuando vienes a México?" demiş. Sevgili arkadaşlar, gerçekten Meksika'yı gelmeyi çok istiyorum. Çok merak ediyorum. Meksika'daki insanları da zaten YouTube'da gelen yorumlardan, izleyenlerden, bize gelen misafirlerden insanların ne kadar sıcakkanlı olduğunu çok iyi anladım. Çok iyi gördüm ki en yakın zamanda demeyeceğim çünkü belki 1 ya da 2 yıl sürebilir. Meksika'ya gelebilmem için tabii ki abone sayımın çok yüksek olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Güney Amerika turunu gerçekleştirmek istiyorum ama abonemin yüksek olmasını istiyorum. Yani bu demektir ki Kolombiya'ya gideceğim, Meksika'ya gideceğim, Honduras'a gideceğim, El Salvador'a gideceğim. Yani Güney Amerika'da bulunan tüm ülkeleri merak ediyorum. Querida Mabel Martinez demiş ki "Cuando te casarás con Merve?" Cuando te casarás con Merve? Merve ile ne zaman evlenmeyi düşünüyoruz? En yakın zaman içerisinde bu sorunun cevabını size vereceğiz. Gerekli olan adımları tek gerçekleştirmeye başlıyoruz. Umarım en yakın zaman içerisinde videoda bunları görebilirsiniz diye düşünüyorum. Querida Isabel'in sorduğu gibi "Para cuando la boda?" sorusu gerçekten çok fazla. Cuando te casarás con Merve? Para cuando la boda? Boda. Hep bunu merak etmişsiniz. Niye? Niye hep böyle şeyi merak ediyorsunuz? Niye benim saçımı merak etmiyorsunuz? Niye benim kaç yaşında olduğumu merak etmiyorsunuz? Ya da niye benim başka şeylerimi merak etmiyorsunuz? Kalkıp ne zaman evlilik? Para cuando la boda? Para cuando la boda? Bazıları boda soru işareti. ¿Hay alguna diferencia en tu vida antes y después de YouTube? Evet, çok güzel bir soru sormuşsunuz. Querida Girasoles, muchas gracias. Gerçekten güzel bir soru. Şimdi sevgili Querida Girasoles, YouTube'dan önce ve sonra hayatımda ne gibi değişiklikler oldu? Kendi üzerinde çok farklı değişiklikleri fark ettim. Önceden ben konuşurken aşırı hızlı bir şekilde konuşuyorum. Gerçi yine hızlı konuşuyorum ama artık konuşurken düzenli ve karşı tarafın beni anlayabilmesi açısından tane konuşmayı, hal ve hareketlerimde, konuşmalarımda ve düşünce tarzlarında büyük bir farklar oluştu. El ve kolları çok kullanıyordum ve mimik hareketlerimi çok kullanıyordum. Ama artık YouTube için video editlemeye başladığımda videoyu editlerken hal ve hareketlerimin bazen ne kadar saçma olduğunu farkına vardım. Siempre lugares paseo por donde puedas en Turquía. Te adoro amigo. Wow, muchas gracias. Muchas gracias Graciela. Para ti, grande abrazos. Saludos desde aquí. Saludos desde aquí. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Querida Alejandra sormuş. Kaç yaşındayım ben Muhammed? 38, 39. 40 civarı var ya. 39. 39 civarı. Anlaşalım 39. 38. 40 değilim yani. 40 yok. 40 no. ¿Por qué no seguiste haciendo cosas para hacer en casa manualidades o de cultivo? Çok güzel bir soru sormuşsun. Çok güzel bir soru sormuştun sevgili arkadaşım. Gerçekten teşekkür ediyorum soru için. Öncelikle evde neden el sanatlarıyla ilgili veya bu tarz şeyler yapmaya devam etmedin diye sordun. Çünkü gerçekten vaktim yoktu. Yani vakit bulamadım. Çünkü mağazada çalıştım. Mağazada çalıştıktan sonra şehir videoları çekmeye başladım ve şehir videoları çekmeye başladıktan sonra da boş bir vakit bulamadım ve aynı zamanda burada kışa girdik. Yani kış mevsimine girdik. Dışarısı çok soğuk. Ama tabii ki bahar ve yaz aylarında el sanatları ve evin etrafında bazı şeyler, işte fırın, ocak, değil mi? Yapmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. ¿Qué otros países te gustaría conocer? Saludos demiş. Bir daha sorayım. ¿Qué otros países te gustaría conocer? Saludos. Çok güzel bir soru sormuşsunuz. Evet, hangi ülkeleri başka merak ediyorum ve hangi ülkelere gitmek istiyorum?
Ben öncelikle Meksika'yı çok merak ediyorum ve Meksika'nın etrafında bulunan Kolombiya'yı da çok merak ediyorum. Daha sonra El Salvador'a gitmeyi düşünüyorum. Belize'ye gitmeyi düşünüyorum. Peru'ya gitmeyi düşünüyorum. Yani kısacası Latin ülkelerini topyekun gezmek istiyorum. Bir de Amerika'yı da çok merak ediyorum. Mısır'a gitmeyi düşünüyorum. Gerçekten Mısır'ı çok merak ediyorum. Querida Adriana sormuş. Feliz, te gusta algún deporte? Sí! Mucho! Evet, gerçekten top oynamayı ve sporu çok seviyorum. Ben en fazla futbol oynamayı çok seviyorum. Gerçekten ben mesela küçükken ilkokul, ortaokul, lisede top oynamayı aşırı derecede seviyordum. Her dersin teneffüsünde futbol oynamayı çok seviyorum. Bir de ben aynı zamanda koşucuydum. Crossçuydum. Yani ilkokul ve ortaokulda gerçekten koşulara katılan ve birinciliklerim olan bir kişiyim. Şu anda da mesela biz Muhammed'le gün içerisinde top oynuyoruz. Bazen farklı bir spor dallarında hareket ediyoruz. Yani sporu gerçekten seviyorum. When are you getting married? I don't know really. Maybe it's next year, I think. Let's go. ¿Qué países de América Latina te gustaría conocer? Saludos desde Guatemala. Y Corrado querido sormuş. Gerçekten evet. Saludos desde aquí para Guatemala. Latin Amerika ülkelerini çok seviyorum. Umarım Guatemala'ya gelebilirim diye düşünüyorum. Geldiğim zaman da inan bana seninle irtibata geçeceğim. Hadi. Evet, ikinci soru. ¿Cuándo es la boda? Bu soruya toptan bir yanıt vereceğim arkadaşlar. Bekleyin ve sabredin, tamam mı? Bu soruya biraz sonra, tamam mı? Az sonra. ¿Qué es lo que más te gusta de subir videos? Evet, video yüklerken ben neyi en çok seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Videoyu yüklerken biliyorsunuz videoyu çekiyoruz ve video çektikten sonra o anı olarak kalıyor ve o anıyı bilgisayara yüklüyorsun. Bilgisayara yüklediğimizde tekrar o anıyı görebiliyorsun ve neler yaptığını görüyorsun. Video yüklerken demeyin, videoyu editlerken neyi nerede yanlış, neyi nerede doğru yaptığımı anlıyorum. Yanlışı bir daha tekrar etmemeye çalışıyorum. Bu yüzden video yüklerken ve video editlerken en çok bunu seviyorum. Ve gerçekten heyecanlanıyorum. İzlenecek miyim, izlenmeyecek miyim veya burada size yararlı bir şey olacak mı, olmayacak mı? İşte yeterli mi, yetersiz mi diye bunu merak etmeye çalışıyorum. ¿Cuál es tu anécdota más divertida ahora que grabas videos? Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle bir anı var benim. Bir şehirde video çekiyordum. Böyle bir kalabalık bir ortamda video çekiyordum. O esnada sanırım Eskişehir hakkında bir etkinlikler vardı. Hatta Eskişehir videosunu izleyebilirsiniz. Ama tabii o anı kestim. Ya o komik anekdotu, o komik bölümü kestim. Yani videoda göstermek istemedim. Arkamda ne var ne yok bunun farkında değildim ve ben o esnada videoyu çekiyordum. Video çekerken geri gidiyordum. Bir kişi köpeğiyle birlikte gelmiş sanırım ve tabii kamera önümde, karşı tarafı çekiyorum. Yani videoyu alıyorum. O esnada geri gidiyorum. Geri giderken köpeğin sanırım kuyruğuna veya bacağına mı bastım bilmiyorum ama geri gittiğim esnada böyle bir köpek sesi geldi. Tamam mı? Ne olur diye daha arkama bakmadan köpek böyle bir saldırıyormuş gibi yaptı ama küçük bir köpekti tabii. O esnada kamerayı düşürdüm falan gibilerinden. Kalabalık içerisinde birçok kişi, bazıları köpeğe yardım etmeye geldi, bazıları bana yardım etmeye geldi. Çünkü ben de yere düştüm yani kamerayla birlikte. Tabii gerçekten o çok komik bir anımdı benim. Hatta aklıma geldikçe ona gülüyorum. Yani Bren Gomez gerçekten güzel bir soru sormuşsun. Bu soruyla birlikte o anıyı hatırlamış oldum, öyle söyleyeyim. Köpeğe bir şey olmadı, merak etmeyin. Bana da bir şey olmadı. Olan kameraya oldu çünkü. Kamera biraz yamulmuştu böyle. Yani tozlu topraklı olmuştu söylediğim gibi. Böyle yani güzel bir anıydı ve bunu anlatmak da güzel bir şey. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo videos? Yani yaklaşık olarak 1,5 yıldır video çekiyorum ve 1,5 yıldır çekmiş olduğum video sayısı yaklaşık olarak 140-130 civarları bir video. ¿Cuál es tu película favorita Felix demiş. En sevdiğim dizilerden bir tanesi Breaking Bad. Seviyorum çünkü. İzlemiştim. Belki 2 kez izlemiştim falan. Onu da bana Türko tavsiye etti. Gerçekten güzel bir diziydi. İzledim.
¿Cómo fue tu infancia? Puedes poner fotos. Çocukluğum nasıldı? Gayet güzeldi aslında. Çocukluğum şu şekilde geçti. Biz hep küçüklüğümüzde oyun oynamayı çok severdik. O zamanlar internet ve telefon olmadığı için tabii ki dışarıda oyun aktivitelerimizi gerçekleştiriyorduk ama o zamanlarda internet veya telefon veya televizyon olsa idi şayet biz gene de dışarıda oynamayı tercih ederdik. Çünkü dışarıda bir topluluk vardı. Mahalle arasında işte futbol oynamalar, işte nasıl söyleyeyim o günün şartlarındaki kovalambaç, saklambaç bu tarz böyle oyunlar oynamayı seviyorduk. Çocukluğumuz çok güzel geçti aslında. Macera peşindeydik. Hep dışarıdaydık. Kardan adam yapmadan asla içeri girmezdik veya o kar günlerinin geçmesini istemezdik. Kar topu sürekli oynadık. İşte böyle bir tane kızak alıp kaymayı o kadar çok seviyorduk ki. Yani üşümek veya üşütmek bu bizi düşündürmüyordu. Hasta olup olmamak bu bizi düşündürmüyordu. Biz sadece o an oyunlara adapte oluyorduk. Bu yüzden ki yani çocukluk çok güzeldi. Resim koyabilir misin demişsin ama resim gerçekten çocukluğumdan çok az ve onları bulabilmek bayağı bir zamanımı alır. Ama sana söz veriyorum çocukluğum hakkında bulabileceğim herhangi bir resmi mutlaka bir gün yayınlamayı düşünüyorum. Monica Garcia demiş. Güzel bir şeydi. Evet çocukluğumu da bu arada hatırlatmış oldun. Teşekkür ediyorum. Marta Torres diyor ki Hola, hola guapo, en qué lugar o en cuál país te gustaría visitar demiş. Yani öncelikle ben Meksika'yı ve Kolombiya'yı çok merak ediyorum. Ardından El Salvador'u merak ediyorum. Ve bu Latin Amerika'da bulunan ülkeleri ziyaret etmek benim başlıca görevlerimden bir tanesi. Rebecca Garcia da sormuş. Donde van a vivir cuando te cases? Biraz sonra bu sorulara toplu yanıt vereceğim. Şimdilik izlemeye devam edin. Bir de YouTube'dan gelen bazı yorumları size okumak istiyorum. Gerçekten çok güzel yorumlar yazmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Gabriel Santos demişti. Lindo video, interesante saber tu cultura. No te gusta bailar Felix. Saludos desde Chile demiş. Şile'ye buradan kocaman selamlarımı yolluyorum. Evet, ben çok oynamayı bilmiyorum. Yani dans etmeyi bilmiyorum. Ama Merve çok iyi biliyordu ve o bir bayan sonuçta, ben bir erkekim. Yani erkekler ne kadar dans etmeyi bilebilir ki diye düşünüyorum. Gabriel mesajını aldım. Çok güzel. No te gusta bailar Felix. Tamam hadi bakayım. Y Martina Mendoza demiş ki Feliz ya queremos ver boda. Feliz ya queremos ver boda. Seni çok iyi anlıyorum evet. Yani herkes bunu görmek istiyor. Şu an için YouTube'da bulunan abonelerimin hepsi bunu görmek istiyor. Evet en kısa zaman içerisinde göreceksiniz de inşallah. Ana Zamora demiş ki Severico künefe como se hace demiş. Nasıl yapılıyor? Gerçekten şöyle söyleyeyim. Ben künefenin nasıl yapıldığını bilmiyorum ama künefede kullanılacak bazı malzemeleri size söyleyeyim. 4 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay kaşığı pekmez kullanılıyormuş. Ve özel bir şerbeti varmış. 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı limon suyu kullanılıyormuş. Yani bu malzemeler ile birlikte bu künefe yapımı gerçekleştiriliyor. Ama inanın ki ben bu künefe nasıl yapılıyor bunu bilmiyorum. Bazı yorumlar çok komik ve çok güzel. Gerçekten yazmış olduğunuz yorumlar harika. Çünkü bu yorumlar bana yön veriyor, şekil veriyor. Birçok mesela fikir üretimime sebep oluyor. Yorumlardan yola çıkarak harika bir şeyler oluşuyor. Nasıl söyleyeyim? Fikirler oluşuyor. Ve çok da bazıları komik. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Bu arada Sonrisas şöyle bir şey söylemiş. Felix, piensas casarte con baston demiş. Tamam mı? Yani evet bastonla birlikte evlenmeyi düşünüyorum sevgili arkadaşım. Tamam Sonrisas bu arada çok güzel bir şey söylemişsin. Felix, piensas casarte con baston? Sí. Patricia Valencia çok güzel bir şey sormuş. Tabii çoğu kişi merak etmiş bunu. Hola Felix, ¿cómo estás? Una pregunta, los gemelos son tus hijos demiş. Hayır benim çocuklarım değil onlar. Çünkü ben daha evli değilim. Nasıl çocuklarım olsun? Yani onlar benim yeğenlerim. Yani onlar yeğenlerim, çocuklarım değil yani. Ben daha evli değilim. Nasıl olsun ya? Hilda Rodriguez şöyle bir şey söylemiş. Se me acaba muy rápido tus videos. Evet gerçekten ben de bunun farkına vardım. Yani 10 dakikalık video artık yetmiyor. Bundan sonra 15 ve 20 dakikalık videolar yapmaya çalışacağım. Çünkü senin gibi
Çoğu kişi bu konuda şikayetçi. Yani videoların çok kısa ve çok kısa tutuyorsun. O yüzden uzatabildiğin kadar diyor. Bu konuda haklısınız ve Hilda sana teşekkür ediyorum çünkü gerçekten üzülmüş video kısa olduğundan dolayı. Demek ki izliyor ki üzülüyor kısa olduğu için. Şimdiden buradan size teşekkür ediyorum. Bundan sonra videolar 15 ila 20 dakika içerisinde olacak. Bir de şöyle bir şey var. Frances Medina demiş ki porque siempre los regalos son para mama y no para papa, el truco es lo mismo demişsin. Evet, o konuda haklısın. Annemin kullanabileceği, evde kullanabileceği hediye çeşitleri çok fazla. Babamın ise çok kısıtlı. Biliyorsunuz ki bir mağazaya girdiğinizde bayan bölümü ve erkek bölümüne baktığınızda bayan bölümü daha fazla, daha çok çeşit oluyor. Erkek bölümü ise çok az oluyor. İşte babama ne alabiliriz en fazla? Bir şapka, bir ayakkabı, bir pantolon alabiliriz. Ama anneme öyle değil. Anneme daha fazla çeşit alınabiliyor. Bu çeşitlerden işte vazo, işte nasıl söyleyeyim, çanak, bardak, tabak, kaşık, perde, kumaş, yani çanta, her şey alabiliyoruz. O yüzden ki genellikle anneme verdiğimiz hediyelerin yanında babama da mutlaka hediye alıyoruz. Babamı asla yalnız bırakmıyoruz. Zaten kısa bir zaman içerisinde babama almış olduğum hediyelerin videosunu da size göstereceğim. Yani endişelenmeyin, tamam mı? Babam için de her zaman hediye var sevgiler. Marie Gonzalez de aynısını söylemiş. Ningún regalo para papa. Yani merak etme, gerçekten onun için de hediye var. Rahat ol. Relax. No problem. Tamam mı? Onun da videosu ayrıca olacak. Cuando te casas con Merve? Cuando te casas con Merve? Yani bu soru o kadar çok gelmişti. Evet sevgili arkadaşlar, bu evliliğimiz tabii ki olacak inşallah. Öyle söyleyeyim. En kısa zaman içerisinde bu konu hakkında size bilgi vereceğim ve bu bilgiyi Merve ile vermeyi düşünüyorum. Bunu size göstereceğiz ve gösterirken de hem eğleneceğiz hem de sizi eğlendirmeye çalışacağız. Doğrusu hani diyorsunuz ya, cuando te casas con Merve? Cuando te casas con Merve? Çok yakında. Muy pronto. Tamam. Böyle. Maria Torres de demişti. Donde será la boda? ¿Dónde será la boda? Cristina López de diyor ki Felix, me encanta tu español pero mucho mejor las ganas que le pones para aprenderlo. Te felicito. Te felicito. Evet haklısın, gerçekten İspanyolca öğrendiğinde kazanç biraz farklı olacak. Yani daha doğrusu kitle biraz farklı olacak. Çünkü bir İspanyolca konuşuyorsun. Seni anlayan bir kişiyle konuşuyorsun. Karina Osorno diyor ki, sevgili Karina, querida Karina. Saludos desde aquí. Tan linda Merve. Practicando para hacerte el desayuno para cuando ya estén casados. Ya Mehmet, ponle el anillo. Bu soruyu son soru olarak görüyorum. Bu soru değil aslında. Ama ya Mehmet, ponle el anillo. Kesinlikle anlıyorum. En kısa zamanda bu sorularının ve bu meraklarının cevabını vereceğim. Umarım mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Videoya abone olmayı ve kanala destek olmayı, videoyu like etmeyi, beğenmeyi unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çünkü siz ne kadar beğen tuşuna basarsanız, ne kadar yorum yaparsanız benim için o kadar çok iyi olur. Açık söylemiş olayım. Ve sizden ricam var. Bu videoyu paylaşın. Paylaşabildiğiniz kadar. Herkese paylaşın. Yani videoyu alın, WhatsApp'tan paylaşın, başka bir yerden paylaşın, oradan paylaşın, şuradan paylaşın, buradan paylaşın ki daha çok kitleye, daha çok insana ulaşabilsin diye. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz sordunuz, ben cevapladım. Umarım cevaplar sizi tatmin etmiştir. Umarım cevaplar sizin hoşunuza gitmiştir. Başka bir soru cevap videosu hazırlamamı istiyorsanız, yani daha fazla soru sorun ki ben işlerinden seçeyim, ama sizin aranızda en çok sorduğunuz soru: düğün ne zaman olacak? Cuando la boda? Cuando casas de Merve? Cuando la boda? Cuando casas de Merve? Yani sürekli bu soruları sormuşsunuz. Başka soru bulamamışsınız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hadi bakalım başka bir videoya geçmek üzere. Şimdilik görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Adios y amigos. Bye bye. Cuando la boda da? Sí. Bye.